Bugün itibariyle Beyrut Limanı'ndan Mersin Limanı'na, tabii biz düz bir çizgiyle anlatmaya çalıştık ama rota farklı da olabilir. Ama ilgili noktaya en yakın limanımıza, Mersin Büyük Limanımıza Beyrut'tan kalkacak olan 2 askeri gemimizin gelişini bekleyeceğiz. Limandalar zaten, bir yandan buradan giden yaşam malzemeleri, yardım malzemeleri yüklenmişti. Onlar boşaltıldı. Yerine de oradan Türkiye'ye getirilecek vatandaşlar için de çalışma başlamış durumda. Kimler geliyor? Gemiler anlamında söylüyorum. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri bu görev için belirlenmiş olanlardı. Onlar dediğim gibi şu dakika itibariyle Beyrut Limanı'ndalar. Çok kısa bir süre sonra olacağını zannetmiyorum ama yavaş yavaş gazetecilerin içeriye davet edildiği bilgisi var. Gemiye davet edildiği bilgisi var. Sonrasında da vatandaşların da sırayla alınacağını biliyoruz. Peki gün içinde o limanda neler yaşandı, neler gözlemledi? Arkadaşlarımıza uzanacağız. Murat Karataş'la Varol Biçer'in izlenimlerini öncelikle bir aktaralım. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Türkiye tahliye operasyonu için düğmeye bastı. Haber Global Strateji ve Güvenlik Muhabiri Murat Karataş'la kameraman Varol Biçer, Beyrut Limanı'nda Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 gemiyle Mersin'e doğru yola çıkmayı bekleyen kalabalığı görüntüledi. Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi başladı. İlk etapta Beyrut'tan yaklaşık 2000 kişi tahliye edilecek. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, operasyonun detaylarını Haber Global'e anlattı. Gördüğünüz gibi büyük bir operasyonu başlatmış bulunuyoruz. Tabii geride kalan daha çok sayıda vatandaşımız olacak. Onlardan gelecek tahliye taleplerine göre ilave çalışmaların yine belki gemi yoluyla veya da hava yoluyla yürütülmesi yönünde makamlarımızın yoğun çalışmaları devam ediyor. Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşı var. Operasyon kapsamında tahliye edilen 2000 kişi arasında yer alan Türkler tanıklık ettikleri şiddeti anlattı. Buradaki herkesin durumu aynı yani. Savaş bölgesinden çıkıyorsun. Ne evin var, ne yurdun var. En azından bir ana vatanın var. Dahye'deydik. Bir bina kalmadı orada. Belki gün gitti dayımın oğlu tek kapıları düzeltti. Çünkü kimse eşyalar almasın diye. Yani kapılar açılmış, pencereler zaten uçmuş yani. Artık oraya gidemezsin. Lübnan'da Beka bölgesindeydik. Bulunduğumuz bölgede herhangi bir olay olmadı. Güvenli bir bölgeydi ama birkaç kere ses duyduk yani. İster istemez tedirgin olduk. Bir de stabil bir durum yok sonuçta. O şekilde bir haftalığına geldik eşimin ailesini ziyarete ama 24 gündür buradayız. Tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye teşekkür etti. Tabii ki mutluyum. Erdoğan'ımız bize çok yardımcı oldu, gidiyoruz. Hoşuma gitti tabii. Ama eşim benim Lübnanlı. Onun ailesi falan hep burada kaldılar. Onları çok seviyordum. Çok iyi insanlar. Lübnanlı insanlar çok güçlü. Bombalar atılıyor. Adamlar aşağıda yemek yiyorlar, gülüyorlar. Allah ben bıraktığım insanlara sabır versin. İnşallah en kısa zamanda İsrail'de dursun.